Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hamdi Levent Doğanay. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, çok teşekkürler. Böyle güzel bir günde bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hocam. Hocam kolon kanseri risk faktörleri nelerdir diye başlayalım. Kolon kanseri çok sık gördüğümüz kanserlerden biri. Dünyada ve Türkiye'de 3. sıklıkta görülen kanser, kolon kanseri. Şöyle baktığımız zaman o kadar sık ki etrafımızdaki 20-25 kişiden biri ömrü hayatı boyunca maalesef kolon kanseriyle karşılaşacak. Peki bunun için risk faktörleri nelerdir diye düşünürsek, genetik risk faktörleri en ön planda oluyor. Şöyle genel olarak kanserlere baktığımız zaman genetiğin en çok etkilediği kanser meme kanseri ve kolon kanseri diye düşünebilirsiniz. Bir bireyin, bir kişinin ailesinde birinci derece yakınlarında, yani anne baba kardeşlerinde kolon kanseri varsa kendisinin kolon kanserine yakalanma riski bir anda çok artıyor. Eğer nesiller boyu dedesinde, babasında ya da annesinde, anneannesinde nesiller boyu kolon kanseri varsa bu risk daha da katlanarak artıyor. Bir genetik inceleme gerekiyor. Birinci risk faktörü genetik risk, ailesel riskler diye düşünebiliriz. Sonraki risk faktörleri diye düşündüğümüz zaman aslında sindirim sistemimiz, bağırsaklarımız, mide bağırsak sistemi vücudumuzun içerisinde gibi gözükse de aslında dış dünyaya açık, vücudumuzun dışında olan organlarımız. Bizim yediklerimiz, dış dünyadan aldıklarımız öncelikle sindirim sistemimizde mide, bağırsak epiteliyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bizim bağırsaklarımız dış dünyaya açık, dış dünyadaki toksinlere açık bir organımız ve bundan çok etkileniyor. Yediklerimizden kolon kanseri riskini etkiliyor. Neler etkiliyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen riskine, kanserojen maddeler, kanserojen gıdalar listesine bakarsak işlenmiş et ürünleri, yani bu paketli et ürünleri, işlenmiş, proses edilmiş et ürünleri, salam, sosis gibi marketlerde, raflarda aldığımız Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen gıdalar listesinde. Bu gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Yine bizim toplumumuzda kömür ateşinde mangal, et, işte kebap çok sevilen şeyler. Yine bunlar o sıcak kömür ateşi, kömür aleviyle ortaya çıkan bir takım kimyasalların kolon kanserini tetiklediğini biliyoruz. Yine bu gıdaları bizim toplumumuzda biraz daha az tüketmemiz, böyle her hafta mangal değil, böyle ayda bir, mümkün olduğunca kömür ateşinin, közün azaldığı zaman ızgara en az bir 20 santim mesafede hafif ateşte pişecek şekilde bir parça et, tadımlık gibi düşünmek gerekir. Hocam bu kömür dediğiniz çok pardon, bu bildiğimiz mangal kömüründen bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Mümkünse biz günlük tüketimlerimizi daha az kızgın ateşte, mümkünse ızgarada olarak, yani yüksek ateşlerde değil, daha az ısılarda gıdalarımızı pişirmemiz gerekiyor ve kırmızı et tüketimini azaltmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz zaman sadece kolon kanseri değil, sindirim sistemi kanserlerinden genel olarak kendimizi daha korumuş oluruz. Onun dışında kolon kanseri özelinde düşündüğümüz zaman bol lifli gıdalar, yani yeşillikler, aslında Akdeniz diyeti dediğimiz, yine bizim ülkemizde her semtte pazarlar var. Her pazara çıktığımız zaman mevsimine göre farklı yeşillikler, taze otlar görüyoruz. Ülkemizin hemen her kesiminde, semt pazarlarında aslında taze yeşil sebzelere ulaşabiliyoruz. Bu sebzelerden bol tüketmek, bol beslenmek, C vitamini, folik asiti, sebzeler ve yeşillikler aracılığıyla almak önemli oluyor. Yine kolon kanserinden koruyucu olması açısından. Onun dışında biz pek çok bakterilerle beraber yaşıyoruz. Sindirim sistemi içerisinde sağlığımızı olumlu etkileyen bakterilerle beraber yaşıyoruz. Bu bakteri çeşitliliğinin de bizi koruduğuna dair bazı
bilgilerimiz var, çalışmalarımız var. Biz yine toplum olarak mikrobiyotamızı, yani bakteri zenginliğimizi zengin tutan gıdalara erişimimiz var. Nedir? Ev yoğurdu gibi, kefir gibi. Bunlardan mutlaka her gün diyetimizde bulunmasında fayda var. Bu sağlıklı beslenme şekline dikkat edersek kolon kanseri riskimizi düşüreceğizdir. Onun dışında hareket etmek, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı kanserleri obezite ilişkili kanserler olarak sınıflandırıyor. Kolon kanseri de bu kanser grubu içerisinde. Sedanter, yani hareketsiz yaşam, fazla kilolar, kolon kanseri için risk faktörleri. Daha çok hareket etmek, daha sağlıklı yaşamak bir anda bizim kolon kanseri riskimizi azaltıyor. Kolon kanserini konuşurken etrafımızdaki 25 kişiden birinin kolon kanserine yakalanacağını ve en iyi önleminde sağlıklı yaşam biçimi olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet. Peki hocam, kolon kanseri için özellikle size getiren şikayet nedir? Ya da siz bir rastlantısı olarak mı biz bunu bulabiliyoruz? Daha çok belirtileri nelerdir? Kolon kanseri sıklıkla makattan kanama şikayetiyle ya da bağırsak alışkanlıklarında değişiklik. Bir kişi çok düzenli bir büyük abdeste çıkma, tuvalet alışkanlığı varken bu alışkanlığın değişmesi ya da büyük abdest kalibrasyonunda değişiklik, hep belli bir şekilde çıkarken bu şeklin değişmesi. Bunlar bizim için önemli bulgular. Onun dışında bağırsak kanseri gelişirken kanser ufak ufak kanamalara, gözle görülmeyen kanamalara sebep oluyor. Bu uzun dönemde demir eksikliği anemisine sebep olabiliyor. Bir kişide başka bir sebep yokken demir eksikliği anemisi varsa biz mutlaka hiç sindirim sistemi şikayeti olmasa bile sindirim sistemi kanseri, yeni başlamış bir sindirim sistemi kanseri olabilir mi diye mutlaka endoskopik, kolonoskopik taramalarını yapıyoruz. Ana şikayetlerimiz bunlar oluyor. Teşhis nasıl konur ya da bunun bir tarama testleri var mıdır? Evet. Kolon kanseri için biraz önce bahsettiğimiz yakınmaları olan bireylerde biz kolonoskopi yaparak, yani bir kamera yardımıyla makattan girip tüm kalın bağırsağı milimetrik ölçüde inceleyebildiğimiz yöntemle, kolonoskopla inceleyerek bağırsak epitelini, yani bağırsağın iç zarını tamamen değerlendirebiliyoruz. Burada bu değerlendirmemizi yaparken bir kanser geliştiyse o kanseri görebiliyoruz. Ya da kanser öncülü, henüz kanserleşmemiş ama kanser yolunda değişim göstermiş hücre gruplarını görebiliyoruz, polipleri görebiliyoruz. Tarama olarak da kolonoskopi çok etkin kullanılması gereken bir tarama yöntemi. Biz kolon kanserlerini toplumda, Türkiye'de genelde 6. 7. dekatta görüyoruz. Yani 60'lı 70'li yaşlarda görüyoruz. Bu genelinde istatistik olarak sıklıkla gördüğümüz yaş. En sık gördüğümüz yaş aralığı diye söyleyelim. Kanser bir anda ortaya çıkan bir olgu değil. Aslında kanserde normalde bizim kendi hücrelerimiz. Kendi hücrelerimiz değişik sebeplerle, değişik toksinlere maruz kalarak genetik yapısı bizden farklılaşıyor. Ve o hücre grubu kontrolsüz olarak çoğalmaya başlıyor ve belli bir noktadan sonra kanserleşiyor. Biz eğer bu süreçte böyle çok kısa süreçler değil, 10 yıl belki daha uzun alan süreçler içerisinde hücreler kötü yönde başkalaşarak kanser yoluna doğru gidiyor. Biz uygun bir yaşta, İşte şu an için önerilen 45-50 yaşlarda bir kolonoskopi yaparsak hiçbir şikayeti olmayan bir bireye, o zaman biz bağırsağı incelediğimiz zaman şu anki kolonoskoplarımız, şu anki kullandığımız teknolojiyle cihazlarımız milimetrenin altında bile bir hücre gruplarındaki önemli değişimleri, önemli polipleri, polipoid değişimleri gösterebilecek nitelikte cihazlarımız var. Biz bu kolonoskoplar yardımıyla polipleri saptayabiliyoruz. Saptamakla kalmıyoruz, o polipleri çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız zaman bir kanserin daha gelişmeden önüne geçmiş oluyoruz. Bu kolonoskopik taramalarla gerçekten de yakın zamanda Avrupa, Amerika'dan yapılan büyük çalışmalarda
kolonoskopik taramalar yapıldığı zaman 3. sıklıkta görülen kolon kanserinin gittikçe sıklığının azaldığını, çünkü kolonoskopik taramalarla kanser öncülü polipoid lezyonların bertaraf edildiğini görüyoruz. Bu sayede kolon kanseri riski bir taraftan hani bir yaşam koşullarımız nedeniyle kanser artarken bir taraftan da teknolojinin getirdiği ve sağlığa ulaşımın yaygınlaşması nedeniyle bir taraftan da biz bunu aslında dünya üzerinde ve Türkiye'de dengeleyebiliyoruz. Orta risk, yani normal bir vatandaşta 45-50 yaşlarda kolonoskopi önerirken biraz önce risk faktörleri arasında ailede kanser varsa riskimiz artıyor demiştik. Eğer böyle bir risk varsa biz daha erken yaşlarda kolonoskopi hiçbir şikayet olmadan bir bireye kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Burada da baz aldığımız böyle bir kanserlerin görülmeye başladığı bir aile varsa o aile hikayesi bizim için çok önemli. Ailede hangi birey kaç yaşında ne kanseri olmuş? Genetik yatkınlık. Genetik yatkınlık. O hikaye bizim için önemli. O hikayeyi aldığımız zaman biz genelde ailedeki kanser görülme yaşının 10 yıl öncesinde kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Bir ailede böyle 40'lı yaşlarda kolon kanseri görülüyorsa o zaman o aile bireylerine biz 30 yaşında kolonoskopi önerebiliyoruz. Hatta bazı durumlarda bir takım özel genetik testler önererek aile içerisinde hangi mutasyonun kolon kanseri yatkınlık yaptığını saptamaya çalışıp o aileye özgü yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hamdi Levent Doğanay bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar.